arkadaşlar. Tekrar bir aradayız. Passé composé dersini anlatmıştım biliyorsunuz. Bu ikinci kısmı yani devamı niteliğinde olan bir ders. Çünkü bitmemişti. Bu dersimizde burada bu sayfada le verbe pronomino yani dönüşlü fiillerin passé composé'sini anlatacağım kısaca. Bu sayfada özellikle çünkü devam edecek ardından başka konu da var. Ne demiştim birinci derste? Dönüşlü fiillerin geçmiş zamanı yani passé composesi être yardımcı fiiliyle, auxiliarle yapılıyordu. Örnek mesela burada bakın se promener gezinmek fiilinden örnek verdim. Je me suis promené avec mes parents. Ailemle gezdim. Burada me'ler, tö'ler, sö'ler hemen özneden sonra geliyor. Yani zamirlerden önce geliyor. Ardından da et fiilini şimdiki zamana çekiyoruz. Ne demiştik? Passé composé için fiilin particip passé halini yazıyoruz. Burada da se promener fiilinin particip passé hali promener gördüğünüz gibi. Düzenli bir fiil zaten. Je me suis promené, evet, avec mes parents, ailemle gezdim. Tu t'es promené avec tes enfants, sen çocuklarınla gezindin. Ne oluyor? Bakın, tu t'es ünlü geldiği için, être biliyorsunuz ünlü. Burada başladığı için o t'nün ö'sü gidiyor, apostrof oluyor. Tu t'es promené, sen çocuklarınla gezdin. Ne yaptık? Özne, tu, evet. Hemen o çift zamirlinin getirdiği, evet o t'yi getiriyoruz, t'yi getiriyoruz. Ondan sonra et fiilini şimdiki zamanda çekiyoruz. Promener'in particip passé halini getiriyoruz. Il s'est promené dans le parc, o parkta gezindi. Elle s'est promené, burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Être fiiliyle çekildiği için dönüşlü fiiller özneyle uyum sağlıyor, takı alıyor. Être, el bayan burada bayan olduğu için promener'e bir daha getirmiş oluyoruz. Çünkü être yardımcı fiiliyle çekilmiş oluyor promener fiili. Evet, nous nous sommes promenés, biz gezindik. Ne yaptık? İkinci nu'yu getiriyoruz. Zaten hatırlamıyorsanız lütfen le verbe pronomino yani dönüşlü fiiller dersimi tekrar bir göz atın. Orada bunu detaylıca zaten anlatıyorum. Nous nous sommes promenés, evet biz gezindik. Sommes ne yaptık? Et fiilinin şimdiki zaman halini çektik. Ardından da promener fiilinin particip passésini yazdık. Ama nous çoğul, biz olarak çoğul olduğumuz için S takısı getirdik. Hepimiz burada erkek olduğumuz için S takısı geldi. Ama hepimiz bayan olarak konuşsaydık mesela aksandan sonra bir daha gelirdi. Bir de S takısı daha getirdik biliyorsunuz. Vous vous êtes promené aynı şekilde être fiilini çektik. Promener'in particip passé halini getirdik. Çoğul olduğu için de S takısı. Ils se sont promenés aynı şekilde. Elles se sont promenées aynı şekilde. Bakın el bayan olduğu için, çoğul olduğu için bir daha geldi. Bir de S takısı geldi çoğul olduğu için. Yani burada zor bir şey yok aslında arkadaşlar. Veya pronominun mantığını zaten biliyorsunuz da o derste gördünüz. Sadece burada et fiiliyle çekildiğini bilin. Passé composé hali. Çift zamirli fiillerin hepsi arkadaşlar être fiiliyle çekiliyor. Evet, sağ tarafta kutucukta şunları anlattım. Farklı çift zamirli fiillerden örnekler verdim. Tam olarak anlaşılsın diye ve size örnek olsun elinizde diye. Mesela bakın je me suis levé à 8 heures ce matin. Bu sabah 8'de kalktım. Tu t'es lavé les mains. Sen ellerini yıkadın. Çünkü se laver les mains. Il s'est couché tard hier. O dün geç yattı. Elle s'est maquillée avant le dîner. Akşam yemeğinden önce makyaj yaptı. Bakın el bayan olduğu için, feminen olduğu için bir daha getirdik. Nous nous sommes rencontrés hier. Biz dün buluştuk. Bir araya geldik anlamında. Bakın zaten yeşil olarak işaretledim ben o ikinci zamiri burada. Vous vous êtes rasé hier soir. Siz dün tıraş oldunuz mesela dedim ben. Bakın aynı şekilde hep et fiiliyle çekiliyor gördüğünüz gibi. Zor bir şey değil. Elles se sont rencontrées devant la poste. Onlar postanenin önünde buluştular anlamında bir cümle burada da. El, bayan, bir daha getirdik. Çoğul olduğu için S takısı getirdik. Aşağıda şöyle bir toparlamak adına bir özet yaptım ve sıraya koydum. Bakın önce je ne demiştik hani şu. Ondan sonra mö geliyor. O mö'ler, tö'ler, sö'ler, nu'u ve çoğula da söyler geliyor. Onu getiriyoruz. Ardından
et fiilini çekiyoruz ve fiilin hangi fiilde kullanıyorsak passé composé'yi, geçmiş zamanı, onun particip passé halini yazıyoruz. Nu'da da aynı şekilde bakın hemen ardından çift zamirli olduğu için bir nu daha getiriyoruz. Nu'da ve vu'da bu şekilde biliyorsunuz. Sonra sommes levé aynen devam ediyor. Zor bir şey değil. Dediğim gibi Leve Ponomino dersini tekrar bir gözden geçirin isterseniz. Evet, devam ediyoruz. Bir önemli konu daha geliyor. Lütfen takipte kalın. Evet, şimdi bu sayfada la négation au passé composé. Şimdi olumsuz cümle. Passé composé ama olumsuz cümleyi ne şekilde kuruyoruz arkadaşlar? Burada birkaç örnek verdim. Önce la phrase affirmative yani olumlu cümle halini yazdım. Zaten bu cümlelerin bazılarını hatırlayacaksınız önceki dersimizde. Ardından da hemen altına olumsuz yani la phrase négative, la négation konu olduğu için burada hemen o cümleyi yazdım. Mesela burada örnek je suis sorti pour acheter du pain. Ekmek almak için çıktım. Yani dışarı çıktım. Elle est sortie de biliyorsunuz sonuna e geliyordu. Et ile çekildiği için o çıktı bayan olarak. Evet, olumsuz hali ne şekilde yapılıyor? Je ne suis pas sorti pour acheter du pain. Elle n'est pas sortie. Şimdi je ne suis pas sorti. Bakın siyah olarak işaretledim olumsuzu. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada bakın la negasyon dersimi anlattım. Ne ve pas olayı var biliyorsunuz olumsuzlukta. Burada arkadaşlar şunu aklınızda tutun. Ne hemen özneden kişi zamirinden hemen sonra geliyor. Bakın je'den sonra hemen ne gelmiş. Sonra ne yapmışız? Être fiilini şimdiki zaman çekmişiz. Ondan sonra pas gelmiş. Sonra sortir fiilinin particip passé halini yazmışız ve cümle devam etmiş. Yani şunu söylemek istiyorum size. Ne ve pas arkadaşlar auxiliarin yardımcı fiilin etrafına geliyor. Yani onu hapsettiğini düşünün o şekilde. Ne de hemen özneden sonra geliyor. Bakın tu as terminé la leçon. Dersi bitirdin. Tu n'as pas terminé la leçon. Dersi bitirmedin. Ne yaptık? Tu'dan hemen sonra en geldi yani ne geldi? Avoir ünlüyle başladığı için biliyorsunuz o ne'nün ö'sü gidiyor. Hemen akabinde pas geldi. Avoir'dan hemen sonra ne dedik? Özneden sonra hemen ne geliyor. Sonra da avoir veya etre'den sonra yani yardımcı fiilden sonra da hemen pas geliyor. Sonra fiil devam ediyor participasyon haliyle. Bakın il est allé à la mairie. Sonra da elle est allée à la préfecture dedim. Hani erkek ve bayan olarak olsun diye örnek. Il n'est pas allé à la mairie. Bakın ne hemen ilden sonra gelmiş. Être fiilin çekmişim. Hemen akabinden pas gelmiş. Sonra aller à la mairie devam etmiş. Elle n'est pas allée à la mairie. Burada tabii takıyalara dikkat ediyoruz uyumlara feminen olduğu için. Bakın elle n'est pas allée à la mairie. Aynı şekilde. Nous sommes montés à la montagne pour chasser. Buradaki örnekte avlanmak için dağa çıktık. Biz çıktık. Bakın nous ne sommes pas montés à la montagne pour chasser. Yani biz dağa avlanmak için çıkmadık. Ne yaptık? Nu'dan sonra. Ne geldi? Kuralımız devam ediyor. Her zaman geçerli. Et fiilini çektik. Sommes, nu ile hemen akabinde pas geldi. Ne ve pas hemen. Yani buradaki olumsuzluk hali ne pas auxiliary et veya avoir'ı hemen arkadaşlar çembere alıyor böyle. Hapsediyor. Hemen akabinde de hangi fiili kullanıyorsak onun particip passé halini yazıyoruz ve cümle devam ediyor. Vous êtes entré tard hier comme d'habitude. Her zamanki gibi dün geç geldiniz, kaldınız diyorum. Vous êtes rentré tard yani geç döndünüz, geç eve döndünüz anlamında. Hani geç kalma anlamında. Geç kalmışlar, geç gelmişler. Vous n'êtes pas rentré tard hier. Dün geç dönmediniz anlamında. Bakın aynı şekilde ne hemen et'ten sonra pas geldi. Sonra rentré devam etti. Elles sont venues pour demander leurs documents officiels. Resmi evraklarını istemek için, talep etmek için geldiler. Bakın el bayan ne demiştik? Venue'de bir e var.
bayan olduğu için, S var çoğul olduğu için. Olumsuz hali elden sonra nö geliyor. Sonu yazıyoruz. Et fiilinin üçüncü çoğul halini yazdık. Hemen akabinde pa'yı yazdık. Sonra vönü aynen devam. Gördüğünüz gibi zor değil. Aklınızda tutmanız gereken şey şu. Nö ve pa yardımcı fiili çembere alıyor, hapsediyor ve jö'lerden, tö'den, tü'den, işte nu'vu, özelden sonra hemen nö geliyor. Son sayfamıza geldik. Evet, bu sayfa önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat burada. Lütfen sonuna kadar dinleyelim. Şimdi la négation passé composé des verbes pronominaux dedim. Çift zamirli fiillerin yani geçmiş zaman hallerinin olumsuz hali. Evet. Şimdi örnek. Je me suis promené dehors tous les jours. Her gün dışarıda gezindim. Evet, olumsuz hali bakın. Je ne me suis pas promené dehors tous les jours. Her gün dışarıda gezinmedim. Evet, burada bakın şuna dikkat edelim lütfen. Ne hemen dediğimiz gibi önceki sayfada da anlattım. Hemen özeden sonra yani kişi zamirinden sonra geliyor. Je'den sonra geliyor. Hemen ardından o mö'ler, biliyorsunuz tö'ler, nu'lar, sö'ler var ya, onlar da nö'den sonra geliyor. Yardımcı fiilin çekimini yapıyoruz şimdiki zaman halinde. Pa her zamanki gibi yardımcı fiili hapsediyor ama burada nö ve pa o me, suis, o tö işte aynı şekilde o tö'ler söyle onları hapsediyor. Ve cümle devam ediyor. Bakın tu t'es levé tous les jours à 9h. Sen her sabah yani bütün sabahları sabah 9'da kalktın. Evet. Burada tu ne t'es pas levé tous les matins à 9h. Bunun olumsuz hali arkadaşlar. Evet. Tu'yu getirdik. Öznemiz zaten. Tu ne getiriyoruz. Sonra o ne demiştik? Mö'ler, tö'ler, o sö'ler. Nö'den sonra geliyor. Sonra être fiilini şimdiki zaman çekiyoruz. Tu ne te pas levé olacak çünkü. Çekiyoruz. Hemen ardından da pa getiriyoruz. Yani burada aklınızda tutmanız gereken şey şu, konu şu. Ne ve pa o çift zamirli hali artı être fiilinin hemen hapsediyor, çember altına alıyor. Az önce anlattığım gibi. Levé tous les matins à 9h da devam ediyor o şekilde. Sonra da pa'dan sonra çift zamirli fiilin participasi halini yazıyorsunuz ve devam ediyor. Çok zor değil hani burada da. Elle s'est réveillée. Bakın örnek. Elle ne s'est pas réveillée. Gördüğünüz gibi el yazıyoruz. Hemen ardından zaten nö her zaman orada kural bozulmuyor. Nö geliyor. Sadece burada çift zamirli olduğu için arkadaşlar orada s kısmını getiriyoruz. Et fiilinin çekimini yapıyoruz. Ardından da pa'yı hemen yazmayı unutmuyoruz, getirmeyi unutmuyoruz. Sonra da fiilin zaten participasi hali. Nous nous sommes lavés, yıkandık. Ils se sont habillés, onlar giyindiler. Mesela nous nous sommes lavés için ne demişim? Nous ne nous sommes pas lavés. Evet, nou'dan sonra ne geldi her zaman gibi. Çift zamirli olduğu için o nu geliyor. Et fiili geliyor. O nu ve som kısmı ne pa tarafından arkadaşlar çember altına alınıyor. Hapsediliyor. Pa'yı yazıyoruz hemen et fiilinden sonra. Ardından çok benzer. Gene hemen önceki sayfada anlattığım gibi yardımcı fiil et'ten hemen sonra pa'yı getiriyoruz. Sonra da fiilin participası, çift zamirli fiilin participası halini yazıyoruz. Çoğulsa işte onlara dikkat ediyoruz orada. Ils ne se sont pas habillés. Mesela ils ne se sont pas habillés. Ne dedik? Onlar giyinmedi. Aynı şekilde ne burada il'den çoğuldan sonra geliyor. Se sont kısmı az önce anlattığım gibi pa'dan önce hemen ardından pa geliyor. Habillé fiilin participası hali. Evet, burada ne ve pa'nın hapsettiği kısmı, çember altına aldığı kısmı anladınız, gördünüz. Evet, ne, şunu unutmayalım. Ne her zaman
arkadaşlar kişi zamirinden, je'den, tü'den, il, el, nous, vous, il ve el au plurielden sonra, hemen sonra geldiğini unutmayın. Evet, şimdi burada son sayfada arkadaşlar lütfen takipte kalın. Çok kritik bir konu. Buradaki bir özel bir durum var. Bazı fiiller hem etre hem avoir'la çekiliyor arkadaşlar. Burada 5 tanesini yazdım. Zaten çok öyle fazla yok, aşırı yok. Oklar da yaptım yanına biraz akılda kalması için. Bunlar hangileri arkadaşlar? Monte, çıkmak. Yanında kırmızı ok koydum. Yukarı doğru çıkan. İnen bir ok, descendre, inmek. Entrer, girmek. Sortir, çıkmak. Passer, geçmek. Evet, şimdi örnek vereceğim. Zaten cümlelerden anlayacaksınız. Bakın, j'ai monté les escaliers. Merdivenleri çıktım. Evet, bakın je suis monté demiyorum. Ben çıktım. J'ai monté les escaliers, merdivenleri çıktım. Mesela j'ai monté la colline de deseydim, örneğin tepeye çıktım. Burada j'ai monté les escaliers, ne çıktım? Merdivenler. Evet, burada monté fiilinden sonra ne diye sorduğum zaman, yani quoi diye sorduğum zaman cevabı eğer bir nesne ise burada ne çıktım? Les escaliers, merdivenleri. O zaman monté fiili arkadaşlar avoir'la çekiliyor. Bir örnek daha vereceğim. Zaten birkaç örnekle daha iyi oturacak. Bakın, il a descendu les poubelles dedim. Çöpleri indirdi. Bakın, il est descendu deseydim, etle çekseydim, o indi demiş olurdum. Ama burada il a descendu les poubelles, o çöpleri indirdi. Bakın, indirdi oluyor. Ne indirdi? Çöpleri. Evet. O yüzden burada les poubelles nesne olduğu için descendre fiili arkadaşlar avoir'la çekiyoruz. Bakın, bir örnek daha. Tu as entré ton mot de passe. Sen şifreni girdin. İşte bilgisayarı açtığında şifreni girdin. Tu as entré. Girdin. Şifre girdin. Ne girdin? Şifreyi. Şöyle deseydim, tu es entré deseydim, sen girdin olurdu. Yani bir yere girdin. Eve girdin. Tu es entré dans la chambre. Odaya girdin. Tu es entré dans la maison. Eve girdin olurdu. Evet. Nous avons sorti le chien dehors, bir örnek daha bakın. Köpeği dışarı çıkarttık. Bakın, biz çıktık ama köpeği çıkarttık. Yani bir nesne üzerine bir etki var burada. Bir hayvan üzerine bir etki var. Köpeği dışarı çıkarttık. Hava alması için, gezmesi için. Nous avons sorti. Quoi? Yani ne? Ne çıkarttık? Neyi çıkarttık? Le chien. Köpeği. Evet, gördüğünüz gibi burada köpeği çıkarttığımız için sortir fiili avoir'la çekiliyor. Elle a passé un bon week-end dedim mesela. Güzel bir hafta sonu geçirdi. Ne geçirdi? Un bon week-end. Güzel bir hafta sonu. Elle est passé deseydim, et fiiliyle çekseydim bunu, o geçti olurdu. Geçirdi anlamı olmazdı. Burada işte geçirdi anlamı vermek için bu fiili avoir'la çekiyorum. Çıkartmak anlamı kullanmak için sortir fiilini avoir'la çekiyorum. Entre bir şifre girmek anlamında kullanmak için avoir'la çekiyorum. Descend fiilini indirmek, yani inmek değil de indirmek anlamında kullanmak için bu sefer descend fiilini avoir'la çekiyorum arkadaşlar, passé kompozesini. Monter fiilini çıkmak, bir kişinin çıkması ama bir şeyi çıkması, bir dağa çıkması, bir tepeye çıkması anlamında kullanmam için o halde avoir fiiliyle çekmek zorundayım arkadaşlar. Evet, bu fiillerin özelliği budur. Karşınıza çıkarsa en azından hocam anlatmıştı dersiniz, sürpriz olmaz, ters köşe olmaz. Evet, dersimiz bitti. Bu passé composé dediğim gibi kritik bir konu, bu da devamıydı. Derslerim devam edecek biliyorsunuz. O yüzden takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten belli, orada kırmızı buton var, abone diyor. Abone olmak bazıları hani yanlış anlıyor olabilir, ücretli zannediyor. Hayır, öyle bir ücret yok. YouTube'a abone olmak, daha sonra devam edecek olan derslerden haberdar olmak, YouTube tarafından haberdar edilmek demek. Kanalı takip etmek anlamında arkadaşlar. Derslerim ücretsiz, abone olmak da ücretsiz biliyorsunuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sıkılmamışsınızdır. Görüşmek üzere.